Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Makedonya'nın kalbi Üsküp'teyiz. Üsküp'ün de kalbi Makedonya Meydanı'ndan size merhaba demek istedim. Hadi o zaman Üsküp turumuz başlasın. Makedonya Meydanı, Üsküp Meydanı olarak da biliniyor. Şehrin tam kalbinde en canlı noktalardan biri. Burası şehrin ulaşım merkezi olarak da biliniyor. Buradan her türlü yere ulaşmanız mümkün. Geç saatlere kadar da hareketliliğini koruyor. Özellikle yaz ve bahar ayları burası çok daha kalabalık oluyor. Burada şu anda size gösterdiğim öncelikle Büyük İskender anıtı var. Etrafında da büyük heykeller bulunuyor. Valentina Stefanoska tarafından yapılan heykel Yunanistan ve Makedonya arasında öncelikle bir tartışmalara neden olsa da Üsküp Meydanı'ndan kaldırılmamış. Bu şekilde önemini de koruyor. Üsküp'te geldiğinizde her şeyi kompakt olarak bir arada bulabiliyorsunuz. O açıdan gezmesi bence çok kolay. Makedonya gezinizde Üsküp'e 1 ya da 2 gün maksimum ayırabilirsiniz. İkinci gün de Matka Kanyonu ve Milenyum Haçı'nın olduğu yere çıkabilirsiniz. Biz de yarın öyle bir plan yaptık. Burası da Makedonya Kapısı. Zafer Tagı olarak da geçiyor. Paris'te de bunun bir benzerini görebilirsiniz. Buraya daha sonradan inşa edilmiş yeni bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Üsküp Meydanı'nda Casino Flamengo var. Burası buranın ünlü bir kasinosu. İçinde masaj salonu vesaire de bulunuyormuş. Bize de burayı önermişlerdi. Eğer bu şekilde bir merakınız varsa ya da böyle bir eğlence yapmak isterseniz burayı tavsiye ediyorlar. Üsküp'te hemen meydanda burası. Evet, şimdi de Üsküp'ün en güzel yerlerinden biri ve en eski yerlerinden birindeyiz. Arkamda hemen Taşköprü'yü görüyorsunuz. Burası oldukça tarihi. Hemen Makedonya Meydanı'ndayız yine. Taşköprü de burada. Tarihi Osmanlı Köprüsü Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldığı için aynı zamanda Fatih Köprüsü olarak da anılıyor. İlerisinde eski Türk Çarşısı, Bit Pazarı gibi yerler de var. Biz köprünün etrafını gezdikten sonra ileriye doğru devam edeceğiz. Hadi şimdi size köprünün etrafını ve arkasındaki müzeleri göstereyim. Evet, şimdi de Taşköprü'nün bitiminde Türk Çarşısı'nın başlangıcında 2. Filip'in yani İskender'in babasının heykelini görüyoruz. Heykeller yine göreceksiniz. Buradaki heykeller de İskender'in bebekliğini, gördüğünüz gibi annesi ve çocukluğuna doğru büyüme hikayesini anlatıyor. Şimdi de Vardar Nehri'nin hemen kenarında Taşköprü'nün dibindeyim. Bu karşıda bir heykel var. Denize atlayan kız heykeli. Hem ayakları var hem de kendisi denize atlıyormuş gibi. Oldukça güzel. Bu açıları da kaçırmayın. Üsküp'ün her yerinde birçok heykel göreceksiniz. Evet, şu anda Üsküp'ün en güzel açılarından birindeyiz. Şu anda üstünde bulunduğum yer Sanat Köprüsü. Üzerinde yüzlerce heykelle süslenmiş bir şekilde. Hemen arkamda da Kuzey Makedonya Arkeoloji Müzesi bulunuyor. Geldiğiniz zaman Üsküp'e mutlaka müzeye uğrayın ve Sanat Köprüsü'nde ve hemen arkamdaki Taşköprü'de fotoğraf çekilmeyi unutmayın. Şimdi biz etrafı gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Üsküp Şehir Müzesi'ndeyiz. Burası eski tren istasyonu içinde yer alıyor. Üsküp tarihini yansıtan sergilere ev sahipliği yapıyor. Bu bina döneminde büyük bir depreme yakalanmış. O yüzden şimdi şu anda size gösterdiğim saat deprem sırasında durmuş ve o sırada hasar aldığı için bir daha da onarmamışlar. Depremi yeniden anmak için o şekilde bırakmışlar. Şu anda Makedonya Caddesi'ndeyiz. Buranın Üsküp'ün alışveriş caddesi de diyebiliriz. Böyle sağlı sollu bu caddelerde işte girebileceğiniz restoranlar ve alışveriş yapabileceğiniz yerler var. İleride Rahibe Terası evi var. Ben şu anda oraya doğru yürüyorum. Buranın Ram Store alışveriş merkezleri var ünlü Üsküp'te. Alışveriş vesaire bakmak isterseniz AVM'lere gidebilirsiniz. Biz de şimdi Ram Store'a girdik. Oradan kendimize bir şeyler aldık. Şimdi de Makedonya Caddesi'nden devam ediyoruz. Rahibe Terasa'nın evine geldik ama hemen yan tarafında
cami görünümlü devasa bir kilise yapılıyor. Evet, hemen arkamda Rahibe Teresa'nın evini görüyorsunuz. Birazdan içeriye de gireceğiz. Rahibe Teresa Makedonya'nın en önemli kişilerinden biri olarak kabul ediliyor. 1975'te de Nobel Barış Ödülü almış. Bu evde onun anısını 2009'da yapılıp ziyaretçi kabul etmeye başlamış. Rahibe Teresa'nın Üsküp'te geçen çocukluğundan hayır kurumlarında çalışmasına ve aziz olarak tanınmasına kadar yaşamının her evresiyle ilgili çeşitli fotoğraflar bulunuyor. Anıt evdeki sergi Osmanlı'nın bir parçası olduğu 20. yüzyıldan kalma fotoğraflarla da bizleri karşılıyor. Haftanın her günü sabah 9 ile akşam 8 arası ziyaretçilere açık. Şimdi kahvaltıya geldik. Yolumuzun üstünde müzenin hemen ilerisinde Ram Store var. Biz buraya Ledikoma'da bakmaya gelmiştik. Şimdi burada bir şeyler yiyeceğiz. Çünkü simit sarayı var içerisinde. Böyle bir tane kıymalı börek var. Bu güzel bu arada. Bir tane de bu şekilde ıspanaklı, peynirli bir börek var. Çaylarımızı bekliyoruz. Evet, Üsküp'te şimdi de Aziz Ohrid Kiliment Kilisesi'nin önündeyiz. Buradaki katedralin yapımına 1972 yılında başlanmış ama 1990 yılında ancak kapılarını açmış. Sabah 8 ile akşam 8 arasında ziyaret edebilirsiniz. Giriş ücretsiz. Burası da İsa'nın Yükseliş Kilisesi. Şehrin en eski Ortodoks kilisesi olarak geçiyor. Üsküp'te Türk Çarşısı'nın içerisinde görebilirsiniz. Etrafını da göstereyim size. Burası bahçesi. İçeriye giriş 120 dinar. Çok güzel bir ahşap yapısı var. Detaylı işlemelerini seveceksiniz. Yolunuz buraya düşerse bu güzel bahçesini ve kiliseyi de ziyaret edebilirsiniz. Hemen ileride de Murat Paşa Camii bulunuyor ve çifte hamam gibi yapıları da görebiliyorsunuz. Evet, şimdi de Davutpaşa Hamamı'na geldik. Burası Türk Çarşısı'nın girişinde. 15. yüzyıldan günümüze kalan tarihi Osmanlı hamamlarından biri. Evet, şimdi arkamda Davutpaşa Hamamı var. Biraz önce size anlattım. Biz buradan Türk Çarşısı'na doğru devam ediyoruz. Evet, şu anda Üsküp'teki Türk Çarşısı'nın içerisindeyiz. Geldiğinizde böyle alışverişlerinizi buradan yapabilirsiniz. Türk Çarşısı'nda birçok alışveriş yapabileceğiniz dediğim gibi yer var. Böyle burası güzel bir yer. Mutlaka ziyaret edin. Burada da Üsküp turları satan bir yer var. Türk Çarşısı'nın içerisinde. Aslında Matka Kanyonu için buradan tur satın alabilirsiniz normalde. Ben de şimdi onu almaya geldim ama maalesef kapalıymış sezon dışında anladığım kadarıyla. Matka Kanyonu için galiba otobüs ya da taksi seçeneklerine bakacağız. Yazın gelirseniz burası aklınızda olsun. Türk Çarşısı'nda böyle birçok kafe bulunuyor. Geldiğiniz zaman onları da ziyaret edebilirsiniz. Türk Çarşısı'nın içerisinde Hamza Döner diye bir yer gördük. Hep aynı şeyleri yememek için bir de burada döneri deneyelim istedik. Şimdi bu döner menüden söyledik. Bu döner menünün fiyatı da 5 euro. Evet, şimdi de tarihi Türk Çarşısı'nın içerisinde Çifte Hamam'ın önündeyiz. Burası pazartesi günleri kapalı, diğer günlerde 10 ile 6 arasında açık. Çifte Hamam 15. yüzyılda İsa Bey tarafından yaptırılmış. Davutpaşa Hamamı gibi günümüzde modern sanat müzesi olarak kullanılıyor. Üsküp'te Osmanlı dönemine ait tarihi eserler arasında ayakta kalmayı başarmış tarihi bir nokta burası. Şu anda Türk Çarşısı'nda Murat Paşa Camii'nin önündeyiz. Üsküp'ün en eski tarihi camisi burası. 16. yüzyılda Osmanlı döneminde yaptırılmış. Günümüze kadar da dönemin izlerini taşıyarak gelmiş. Geldiğiniz zaman çarşıya, camiyi de ziyaret etmeyi unutmayın. Suluhan'a geldik ama pazar günleri kapalıymış. Çarşının içerisinde Çifte Hamam'ın yan tarafında. Siz diğer günler bir bakın. Burası da Kurşunlu Han. Han da gördüğüm kadarıyla kapalı olarak gözüküyor.
Gelirseniz ve açık bulursanız gelin. Bu arada pazar günleri birçok yer kapalı, onu da söyleyeyim. Pazartesi günü de Milenyum Haçı kapalı, teleferik çalışmıyor. Planınızı ona göre yapın. Türk Çarşısı'nda arka sokaklara girdik. Kurşunlu Hanı'na doğru giderken burası. Bu açıyı da çok sevdiğim için burada birkaç fotoğraf için mola verdik. Evet, şimdi Türk Çarşısı'nda dolaşıyoruz. Burada böyle alışveriş yapmak için birçok dükkan var. Geldiğinizde ara sokaklara girip mutlaka Türk Çarşısı'nı dolaşın. Şimdi burası da Türk Çarşısı içerisinde Suluhan. Güzel bir yere benziyor, bakalım. Şöyle bir avlusu var. Türk Çarşısı'nı ziyaret ederken Suluhan'a da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Üsküp'te Destan Köfte'deyiz. Burada sipariş verdik. Patates. Burada Üsküp'ün meşhur salatası, peynirli bir şey geliyor. Yanında böyle biber ve soğan. Onlu bir köfte geliyor ve güveci meşhur. Bunlardan Üsküp'e geldiğinizde sipariş verebilirsiniz. Fiyat listesini de şimdi göstereceğim. Üsküp'te Türk Çarşısı'ndayız. Buranın bir de akşam halini göstermek istedim size. Şu anda saat 5. Yani Kasım ayının ya da Aralık ayı gibi gelirseniz saat 4'ten sonra hava kararıyor. Bilginiz olsun. Üsküp'te Matka Kanyonu'ndayız. Matka Kanyonu'nda şimdi tekne turuyla 1 saatlik gezi yapacağız. Sizinle de bugünkü gezimizi paylaşmak istedim. Kanyona isterseniz belediye otobüsleriyle gelebiliyorsunuz ama otobüsler uzakta bırakıyor. Bir yarım saat yürümeniz gerekiyor. Biz Matka Kanyonu'na taksi kiralayarak geldik. Bir Türk taksiciyle anlaştık. İsmi Mehmet. Bilgilerini size açıklama kısmına bırakacağım. Telefon numarasından kendisine danışıp gitmek istediğiniz yerlerle ilgili fiyat alabilirsiniz. Şimdi biz Matka Kanyonu'na bir 20 dakika, yarım saatlik araba yolculuğuyla geldik. Otobüste daha uzun sürüyormuş. Bizi birazcık bir 5-10 dakika yürüme mesafesinde bir yerde bıraktı. Yürüyerek geliyorsunuz. 2 tane gişe var. İlk gişeden almadık. 2. gişeye yönlendirmişti bizi Mehmet de. Biz şimdi 2. gişeye geldik. Buradan biletleri aldık. Kişi başı 8,5 euro, 500 dinar. Biz 1 saatlik içinde mağara gezisi olan turu satın aldık. Bir de bunun yarım saatlik, yani 25 dakikalık kısa versiyonu var. O da 4,5 euro civarlarında. Bizim şimdi burada turumuz başlayacak. Tekneyle gezerken ben size birazcık Matka Kanyonu'nu göstereceğim. Daha sonra mağaraya uğrayacağız. Kısa bir mağara gezisinden sonra tekrar buraya geri geleceğiz. Kanyonun etrafında isterseniz bu tekne turlarına katılmadan sadece yürüyüş yapabilirsiniz. 15 kilometrelik bir parkur olduğu söyleniyor ve bu şekilde dağın etrafında böyle güzel bir yürüyüş yapmanız mümkün. Tabii şu anda birazcık daha sonbaharın sonlarına doğru olduğumuz için biz çok uzun bir yürüyüş yapmayacağız. Ama daha sıcak yaz aylarında gelenler için bunu da tavsiye ederim. Bizim şimdi tekne turumuz başlıyor. Hadi sizinle birlikte oraya doğru gidelim ve Matka Kanyonu'nu keşfetmeye başlayalım. Matka Kanyonu'ndayız. Burada girişte bir tane baraj karşılıyor bizi. Bunu beklemiyordum açıkçası. Buradan da zaten böyle sular devam ediyor. Şöyle kocaman bir yer. Şu dağın devasalığına bir bakar mısınız? Gerçekten Yüzüklerin Efendisi'nde gibi hissettim kendimi şu anda. Şimdi bot turlarına doğru yaklaştık. Bakalım, burada da aynı zamanda böyle küçük kanolar falan da var. İşte fiyatlarını da gösteriyor. 2 kişi yarım saat 300'den başlıyormuş. Bir kişi de 200'den başlıyormuş, böyle bisiklet şeklinde olan. Şimdi muhtemelen yazın buralar daha kalabalık olur ama şu anda epey boş. Burada da bot turları başlıyor kanolarla birlikte. Biz bir de ileriye doğru bakacağız şimdi. Şimdi burada geldiğiniz zaman böyle bot turlarının olduğu yeri göreceksiniz. Bu ikinci bot turları, biz oraya geldik. Şurada Türkçe'de yazıyor. Kayıkla mağara gezisi var.
işte 1 saat 500 Makedon dinarı, 8,5 euro ya da 25 dakikalık daha kısa turlar var. Ben şu mağaraya gitmek istiyorum. Hemen bot turlarının yapıldığı yerde böyle ufak bir de kilise var. Aynı zamanda burada kafeteryalar var. Gelip bir şeyler içebilirsiniz. Şuradan bir patika yol devam ediyor arkadaşlar. Merak edenler için 15 kilometre devam eden bir yol var. Oradan devam edip kanyonu gezebilirsiniz. Sudaki yansımasıyla şu anda muhteşem bir görüntü var. Evet, şimdi Matka Kanyonu'nda tekne turundayız. Arkada da bisiklet kiralayanları görüyorsunuz. Çok güzel. Gürültüden duyulmuyor olabilir sesim. O yüzden ben size birazcık daha etrafı gösterip müzikli bir Matka Kanyon turu göstermeyi planlıyorum. Turumuz başladı. Çok güzel manzaralardan devam ediyoruz. Şimdi mağaraya geldik. Yerler oldukça kaygan. Böyle az bir ışık var ama içeriye doğru giriyoruz. Burası hemen giriş kısmı. Şu yukarıda da sarkıt ve dikit oluşumları var. Şu karşısı da çok hoş gözüküyor. Evet, şimdi Vrelo mağarasına geldik. Dünyanın en iyi 77 doğal alanından biri olarak kabul ediliyor. İçerisi oldukça karanlık bu arada. Şöyle gösterebilirim. Burası Treska Nehri'nin sağ tarafında girişi olan dünyanın en derin sualtı mağarası olarak biliniyor. Matka Kanyonu'na geldiğinizde bu tekne turları ile birlikte satın alırsanız bu mağaraya da giriş yapabiliyorsunuz. İçeride bir 10-15 dakika durmanıza izin veriliyor. Mağarada birçok sarkıt ve dikit var ve doğal bir güzelliği var aynı zamanda. İçerinin aydınlatması birazcık karanlık. Fotoğraf çekilmeniz pek mümkün değil açıkçası ama mutlaka geldiğinizde içeriye bir göz atın. Şöyle duvarda yarasalar var. Burası Batman'in mağarası olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Bayağı karanlık. Mesela şurası su ama çok karanlık olduğu için galiba gözükmeyecek. Birazcık daha yaklaşalım. Şurada bayağı bildiğiniz su akıyor içerisinden. Ve çok ilginç bir yapısı var. Evet, Matka Kanyonu turumuzu burada biz bitirdik. Tekneyle birlikte 1 saatlik gezi yapıp mağarayı gezdik. Daha sonra tekrar geldik, bir kafe içtik ve başladığımız yere geri döndük. Günümüzü burada bitiriyoruz. Evet, Üsküp gezimiz bugün burada tarihi Türk Çarşısı'nda sona erdi. Sizinle birlikte Üsküp'ün birçok yerini gezdik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olarak beni takip etmeyi unutmayın. Yeni yerler için takipte kalın. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın.